Babil Kapısı İştar. Bugünkü Irak sınırları içinde Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında yer alan Babil, 6. yüzyılda Kral II. Nebukadnezar tarafından yeniden inşa edilmiş, mavi, kırmızı, sarı renkli ve sırlı tuğlalar kullanılmıştı. Herodot'un yazdıklarından eski Ayit'e kadar birçok antik metinde şehrin görkemli tapınak ve saraylarından söz edilmiştir. En canlı olduğu zamanlarda kentin nüfusu 200 bini bulmuş, dünyanın en büyük şehri haline gelmişti. Bu ihtişamlı kente ilk girişte kullanılan İştar Kapısı da bir o kadar görkemliydi. Milattan önce 575'te çini mavisi ve deniz yeşili sırlanmış tuğlalardan yapılan kapıda 575 ejderha ve boğa resmi bulunuyordu. 1899'da Alman arkeologlar kazıya başladığında yaklaşık 2500 yıllık kent, kapısı da dahil neredeyse bütün görkemiyle duruyordu. Kenti asıl bekleyen tehlike bir asır sonra baş gösterecekti. Kazılarda Babil'in görkeminin asıl sembolü olarak görülen İştar Kapısı'na 1902'de ulaşıldı. Bu kapı kentin değişik dönemlerinde inşa edilen 8 kapısından biriydi. 12 metre yükseklikteki duvarlarında büyük kısmı hala ayaktaydı. Birinci Dünya Savaşı çıktığında kazıya ara verildi. 4 yıl sonra savaş sona erdiğinde Almanya'nın müttefiki ve o toprakların hakimi Osmanlı İmparatorluğu da yıkılmıştı. Almanlar oraları işgal eden İngilizlerle anlaşarak İştar Kapısı da dahil bazı kalıntıları Berlin'e taşıdı. 1920'de sergilenen kısmı kapının tümü olmasa da Antik Babil'in kalıntıları binlerce yıl sonra gün ışığına çıkmış oluyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından büyük bir kazı daha yapıldı. Bu kazıyı İtalyan arkeologlar yapıyordu. 1979'da Saddam Hüseyin'in iktidara geldi. 1980'lerde İştar Kapısı'nın olduğu yerde kopyaları yapıldı. Saddam Hüseyin, kendisi Fenike kenti Sidon'u yıkan, Mısır ordularını yenilgiye uğratan Babil kralı Nebukadnezar ile özdeşleştiriyordu. Nebukadnezar'ın askerleri yeni topraklara girdiklerinde oradaki halkı köleleştirip zenginliklerini yağmalıyordu. İşte Babil bu şekilde inşa edilmişti. Karısı için Babil'in ünlü asma bahçelerini yaptırdı. Tıpkı Antik Babil gibi bir gün Saddam Hüseyin'in Irak'ı çöktüğünde tarihi eserlerin korunması sorunu gündeme geldi. Antik Babil şehrin merkezinde tapınaklara ayrılmış kutsal bir alan vardı. Esagila ya da Esagil adıyla da anılan Marduk'un meşhur tapınağı ile Etemenaki denilen Babil Kulesi ya da Zigurat buradaydı. Bu kompleks son şeklini Nebukadnezar zamanında M.Ö. 604 ve 562 almıştır. Burası dünyanın ve öbür dünyanın cennetin merkezi kabul edilirdi. Yaratılış mitinin yer aldığı Enuma Elish'te göre Babil dünyanın mesnetidir. Babil dünyanın merkezidir, temelidir. Efsaneye göre Marduk, Babil'deki zügurat ve tapınak kompleksinin bizzat kendi talimatları doğrultusunda yani yukarı göklerin yazısına göre yapmıştır. Nebukadnezar'ın askerleri yeni topraklara girdiklerinde oradaki halkı köleleştirip zenginliklerini yağmalıyordu. İşte Babil bu şekilde inşa edilmişti. Karısı için Babil'in ünlü asma bahçelerini yaptırdı. Babil'in İştar Kapısı M.Ö. 6. yüzyıl olarak adlandırılan Tanrıça İştar'a ithafen yapılmış kapının giriş kısmında da Tanrıça İştar'ın kutsal hayvanı aslan betimlenmiştir. Burada görülen kapı girişine bir aslan motifinin işlenmesi geleneğinin Frig döneminde Tanrıça Kıybele'ye tapınım amaçlı yapılan anıtsal kaya anıtlarının ön cephesinde kapının iki yanına işlenen aslanlar olarak devam etmesi mümkündür. Bu fikir düşünce boyutundan da öteye geçmemiştir. Çünkü bu konuda hakkında kesin yorum yapmak için gerekli yazılı ve arkeolojik belge yoktur. Şüphesiz Babil şehri gelip geçenlerden
çarşılarından dolayı canlı ve hareketli bir ticaret merkeziydi. Şehirde heykellerin arasından tabanı fırlanmış, kil topraktan yapılı ve bugüne kadar bozulmadan kalabilen asfalt döşeli geniş bir yol uzanıyordu. Asfaltın üzerinde seramik yer karaları kaplıyordu. Marduk yolu denen bu yolun iki tarafını üzerleri renkli çinilerle süslü 120 aslan resmi vardı. Asuri yılbaşı olarak bilinen 1 Nisan törenlerinin yapıldığı Marduk yolunun bir ucunu görkemli bir giriş olan İştar kapısı oluşturuyordu. Kapının renkli seramikten yapılı hayvan ve çiçeklerle süslü iki girişi vardı. Seyreden kişi bu taş yapılarda bir canlılığın fışkırdığını zannederdi. Uzaktan Babil'e doğru ilerleyen bir yolcunun ilk göreceği şey kalınlıkları 15 metreyi bulan çift sıralı devasa surlar ve ünlü Babil Kulesi'dir. Babil Kulesi ya da Zigurat'ın güneyinde Babil'in koruyucusu, tanrısı Marduk'a adanmış görkemli ve dev bir tapınak daha vardı. Şehri kuşatan surları geçmek isteyen kişinin şüphesiz kullanılabileceği birçok kapı vardı. Ama bunların içinde en ünlüsü Marduk Tapınağı'na da giden tören yolunun başlangıcı olan İştar Tapınağı'ydı. İştar Kapısı ile Marduk Tapınağı arasındaki kutsal yolun iki tarafında yükselen duvarlarda yolu bekleyen 60'ardan 120 aslan figürünün bulunuyordu. İştar Kapısı'nın aslı Berlin'de Pergamon Müzesi'ndedir. Bu kapı 12 metre yüksekliğindedir. Kapının yapımında kullanılan boya hala nasıl yapıldığı bilinmeyen mavi ağırlıklı sarı sırlı tuğlalardandır ve üzerinde Marduk'un simgesi olan ejder ve boğa kabartmaları bulunmaktadır. Tanrıça İştar. Tanrıça İştar sevildiği kadar korkulan da bir tanrıçadır. Nitekim simgesi olan aslan düşmana korku, dosta güven salsın diye tören salonlarına ve duvarlarına çok görkemli ve asi bir şekilde nakşedilmiştir. İştar, antik Yunan'daki Afrodit'in karşılığıdır ve tıpkı onun gibi aşk ve güzellikle anılır. İştar'ı yalnızca Babil'de değil, Asur ve Sümer medeniyetlerinde de görmek mümkündür. Bu medeniyetlerdeki İnanna İştar'ın karşılığıdır. İştar aslında biraz da karşıtlıkların tanrıçasıdır. Aşk ve güzelliği bünyesinde barındıran tanrıça, aynı zamanda savaş ve kanı da bünyesinde barındırmaktadır. Bu yönüyle antik Yunan'daki muadili Afrodit'ten ayrılır. İştar bir bakıma Afrodit ve Taike kader tanrıçası karmasıdır diyebiliriz. Peki bu durum İştar'da nasıl vücut bulmaktaydı ki insanlar onun bu karmaşasından korunabilsin? Aslında cevap çok da zor değil. İştar'ın simgesi olan aslan her şeyi açıklar mahiyettedir. İştar'a bağlılığını sunan ve tapınağına hediyelerde bulunan kişiye sevgi ve cömertliğini gösteren tanrıça, kendisine ve kendisine tapınan devlete, düşman olanlara da savaş ve kan olarak geri dönüyordu. Bu sebepledir ki İştar'ın aslanları dosta güven sunarken düşmana korku salıyordu. Mimari özellikleri. Babililerin ünlü İştar Kapısı, Mezopotamya Çini sanatının en görkemli örneklerindendir. İkinci Nebukadnezar devrinde yapılan İştar Kapısı'nı koruyan boğa kabartmaları, firuze, beyaz sarı kahverengi kabartma çinilerle işlenmiştir. İkinci Nebukadnezar dönemine ait M.Ö. 605 ve 562, Yazlık Sarayı'nın ön kısmında bulunan İştar Kapısı'nı süsleyen boğa, aslan ve ejderha rölfeyi sırlı tuğlalarla, bezemelerle ünlüdür. Kapı 12 metreden biraz daha yüksekti ve kabartma ejderha ve boğa figürlerinin yer aldığı sırlı tuğlalarla kaplanmıştı. Kapı arka arkaya iki girişten oluşuyordu ve güney tarafında geniş bir sağanlık bulunmaktaydı. Kapının arkasında başlayan ve günümüzde 800 metreden fazla bir bölümü izlenebilen taş ve tuğla döşeli tören yolunun iki yanında bir ayağını kaldırmış, pişmiş topraktan aslan heykelleri diziliydi. Cadde üzerinde 120 aslan heykeli, kapının cephesinde ise 13 sıra halinde 575 ejderha ve boğa figürü bulunduğu sanılmaktadır.
Pişmiş toprak, sırlı ve kabartmalı tuğlaların birleşmesinden oluşan boğa ve ejder kabartmaları, Yeni Babil Devleti'nin başkenti Babil'in iç ve dış surlarını birleştiren Tanrıça İştar adına yaptırılmış olan anıtsal bir çifte kapıya aittir. Bu güçlü çift kapı bastiyonlarla desteklenmiş olup muhtemelen hepsi Geç Babil dönemine ait birden fazla inşa safhası göstermektedir. Bu yapı evreleri duvarların süslenmesinden kullanılan tekniklerle belirlenmektedir. Kapının duvarları Tanrı Adad'ın kutsal hayvanı Boğa ve Babil'in baş tanrısı Marduk'un kutsal hayvanı Ejder, Muşusu'nun kabartmaları ile süslenmiştir. Aslan ise şüphesiz Tanrıça İştar'ın simgesidir ve kutsal tören yolunun her iki yönünü süslemektedir. Tanrıça İştar'ın kutsal hayvanı olan aslan kabartmaları ise Babil'deki tören yolunun iki yanını süslemekteydi. Anıtsal yol, kentin merkezindeki Marduk Tapınağı'ndan başlayarak İştar Kapısı'nı geçer ve sur dışında Yeni Yıl Bayramı'nın kutlandığı bayram evinde son bulurdu. İştar Kapısı ve tören yolu Yeni Babil çağının en parlak devri olan 2. Nebukadnezar zamanında M.Ö. 6. yüzyıl sonlarında yapılmıştır. Kapının ve tören yolunun bir canlandırması da ayrıca sergilenmektedir. Babil yazıtları gök tanrısı Marduk'un mavi giysisinden bahseder. Yıldızlar onun eteğinin parlak süsleridir. M.Ö. 570'te inşa edilen 7 katlı ziggurat, tepesinde mavi renkli tanrı Marduk'un evi ile efsaneye dönüşen ünlü Babil Kulesi'dir. Tapınağa İştar Kapısı'ndan geçerek uzun bir cadde sonra yürüdükten sonra ulaşılırdı. Gerek İştar Kapısı, gerekse tapınağa giden yolun cadde duvarları ultramarin kaplıydı. Kapıda genel olarak deniz yeşili ve çini mavisi renkleri ağırlıktaydı. Evet, bu makalemizde de Babil Kapısı İştar hakkında bilgiler verdim size. Özellikle böyle antik şehirler ve antik önemi olan bazı arkeolojik kazılarla bulunmuş eserleri sizle özellikle paylaşmak istiyorum ki Babil Kapısı İştar da bunların arasındaydı. Babil İmparatorluğunu birçoğumuz illaki duymuşuzdur ve bu görkeme ve iç şehir planlamasına sahip nadir imparatorluklardan birisiydi. İştar Kapısı da çok ilgi gören bir kapıydı. Özellikle makale içinde bahsettiğim 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda kapının elde edilip Berlin'e taşınması sürecine kadar size detaylı bilgi vermeye çalıştım. Daha sonra yine mimari özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Bu şekilde de sonlandırdım. Hatta İştar'ın anlamına da girdim makale içerisinde. Çünkü bu bir tanrıça ve onun görkemini sergilemek amaçlı inşa edilmiş bir kapıydı. Ve gerçekten de ihtişamlı bir kapı. Çünkü arkeolojik kazılarda ve arkeoloji biliminde çok adı geçen bir kapı türü bu. Haliyle çok nakledildiği için ben de sizlerle paylaşmak istedim. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.